Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise, bebeğim örgülerim. Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sizinle birlikte çok güzel yılan güle dolandı desenli bir yelek çalışması yapmıştık. Ve sadece kol örerek bu yeleği çok güzel bir hırka haline çevirebileceğimizi söylemiştik. Ve kol çalışmasını bugün sizler için anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir kombin yapabilirsiniz yeleğiyle beraber. Güzel bir takma kol çalışmasıyla bakın. Harika bir hırka çalışmış oluyoruz. Şöyle biraz büyük olduğu için ekrana yerleştirmekte zorlanıyorum. Çok kolay bir çalışma. Şöyle kol uçlarından başlayacağız arkadaşlar. Öreceğiz. Kol evi oyuntumuz var. Kolumuzu oyacağız. Güzel bir takma kol çalışması yaparak yine modelimizi uygulayarak hırkamızı öreceğiz. Ölçülerini vermeme gerek var mı? Vereyim. Hırkamızın ölçüleri ne kadar? Değişen bir şey yok. Sadece yeleğin aynı ölçülerinde sadece kol örmüş oluyoruz. Şimdi şöyle tuttuğumda 36 santim uzunluğunda ve 31 santim genişliğinde bir çalışma olmuş oldu. Kol uzunluğumu da hemen söyleyeyim. Şöyle kol altından itibaren ölçtüğümde tam 22 santim uzunluğunda bir kol uzunluğumuz var. Omuzdan itibaren ölçtüğümde de arkadaşlar 33-34 santim uzunluğunda bir kolumuz var. Yani oldukça büyük, 3-4 yaşa kadar, belki 5 yaş arkadaşlar, çocuklarınızın gelişimiyle alakalı, bebeğinizin gelişimiyle alakalı böyle çok güzel bir hırka çalışmış olduk. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer arzu ederseniz belki bir de bere yapabilirim. Bu yapacağınız yorumlarla alakalı, şayet isterseniz anlatabilirim arkadaşlar. O yüzden yorumlar kısmına mutlaka belirtin. Şimdi hazırsak bu güzelliği hep beraber örmeye başlayalım. Arkadaşlar, hırka modelimi çalışabilmem için önce yeleğimin birebir aynısını örmem gerekiyor. Yeleğimi ördüm, bitirdim. Yaka kısmını bu görmüş olduğunuz tığ işi çalışmayla yaptık. Yeleğimizde ne yapmıştık? Ekstradan şu kol kenarına da aynı bu yelpaze trabzan çalışmasını uygulamıştık. Hırkamızda sadece şu kısımları hiç ellemiyoruz. Bunları örmüyoruz. 2 tane kol örerek bu görmüş olduğunuz yeleği hırkaya çeviriyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Birbirinin simetrisi 2 tane kol öreceğiz. Bir tane kolu ördüm ben. Bakın direkt eksilerek başlıyor. Yeleğimizi başlarken önce bir miktar hiç eksiltmeden örmüştük. Fakat kolda bunu yapmıyoruz. Kolda direkt eksilterek ve artırarak şu kenarlarımızı o şekilde kol çalışmamızı öreceğiz ve birbirinin simetrisi olacak şekilde. Yani kolumuzun bir tarafında bu görmüş olduğunuz çiçeklerimizin işlendiği ajurlar şöyle katlandığında biri sağ tarafta böyle kalacak. Diğeri de yine sol tarafa takıldığında aynı şekilde kalacak. Yani iç taraflara bakacak, ön taraflara bakacak. Arka taraflar böyle devam edecek. Çok kolay bir çalışma. Şimdi ben bir tanesini ördüm. 43 ilmekle beraber 3,5 milimetre şiş kullanarak örgüye şu kol ucundan başladım ve 2, 4, 5 diş boyunca haroşa örgü ördüm. Şimdi hem model çalışmamızı koyacağız hem de aynı zamanda artışlar yaparak biraz kolumuzu önce genişleteceğiz. Bakın 1, 2, 3, tam 4 kez artırma yapacağız. Yani 8 ilmek artıracağız her iki tarafta. Ne olmuş oluyor? 8 ilmek artırdığımızda 51 ilmeğe önce ulaşacağız. Model çalışmamıza devam edeceğiz. Hep kol bitene kadar gördüğünüz gibi. Sonra kol altında
güzel bir kol kesimi ile beraber kolumuzu örüp bitireceğiz ve sadece hırkamıza dikeceğiz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Ben şöyle tuttuğumuzda sol kolu örmüş oldum. Şöyle buradan başlıyor. Şimdi sağ kolu öreceğiz. Önce sağ kolun kurulumunu yapalım. Sağ kolu örelim. Sonra sol kolun kurulumunu nasıl yapacağınızı size söyleyeceğim. Evet, 3,5 milimetre şişimle beraber yine aynı ipi kullandım. Bambu bir ip, Bravo'nun bambu serisi, yeleğimde kullanmış olduğum ipin devamı. 100 gram ve 230 metre. Zaten artan ipimizle beraber örüp bitireceğiz. Bize yeterli olacak. Evet, şimdi 5 diş haroşadan sonra hem kuruluma başlayacağım hem de 3,75 şişe geçiş sağlayacağım. Şayet siz şu etek ucunu yeleği örerken aşağıya 3,5, yukarıyı 4 ördüyseniz aynı şekilde kolları da bu şekilde örebilirsiniz. Evet, kuruluma başlayalım arkadaşlar. Yeleğimiz hatta önümüzde dursun. Şimdi örgümüzün ön sırası düz tarafından düz örgülerle başlıyoruz. İlk ilmeklerimizi de örelim ki dikişimizi yaparken daha düzgün bir dikiş elde ediyoruz. Tam 11 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi şunun birebir aynısını uygulayacağız arkadaşlar. Bakın. Bunun birebir aynısını uygulayacağız. 11 ilmek düzden sonra şişime ipimi doladım. Ve sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. 1 ve 2. Bitti. İpi arka tarafa aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bu şu yılan güle dolandı kısmımız. Ardından ipi kendime alıyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya atıyorum. Şimdi sıra sonunda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, tam 25 ilmeğim kaldı. Bu ilk 2 ilmeği şöyle yönlerini değiştirerek sağdan sola doğru ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Kurulumu yaptık. Şimdi 23 ilmeğim kaldı. Bu 23 ilmeğimi de düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, 23 ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka sırasındayız. Ters örgülerle beraber örgüme başlıyorum. İlk ilmeğim de dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kesim yaptığım ilmekle beraber 24 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ardından zaten çok belirgin sırada 2 düz ilmeğim var. Bunlar ön tarafta ters ilmeklerim de arkada düz oldu. 1, 2 ilmek düz. Ardından 1 ilmek ters, 1 dola, sıradaki bir dolama yapmış olduğum ilmekle yanındaki ilmeği birlikte ters olarak kes. Ardından 1, 2 ilmek düz ve
dolama yaptığım ilmek de dahil ilmeklerimin tamamını ters örgü örüyorum. Bir dolama yaptım, ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek tersle sıramı bitirdim. 11 ilmeğimiz vardı. Ajur çalışmasıyla beraber 12 ilmek oldu. 2 terse kadar. Şimdi dörtlü ajurumuzun bir tanesini yapmış olduk. İkincisini yapacağız. İkincisini yaparken arkadaşlar ilk kol artırmamızı da yapalım. 4 kez artış yapacağız ya, bu birinci artışımız olsun. Nasıl yapacağız? İlk ilmeğimi önce düz olarak ördüm. Ardından şişime bu şekilde gizli artırma olacak şekilde ipimi doladım ve örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düz ördüm. Bakın ajur çalışmamın olduğu yerdeyim. Bir kez doluyorum. İkinci ajurumu yaptım. Daha önceki ajurumun ilmeğini düz olarak örüyorum. Ördüm. Ardından 2 ilmek tersim var. 1, 2 ilmek ters. Ve yılan güle dolandı çalışmamın olduğu yer. Yani şu kısım arkadaşlar. Kavisli olan kısım. Ne yapıyorum? İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bir doluyorum. Sırada dolama yaptığım ilmekle yanındaki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İpi kendime alıyorum. Sırada bakın 1, 2 ilmek tersim var. 1, 2 ilmek ters örüyorum. Ardından düz ilmeklerim var. İlk 2 düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağdan sola doğru bu 2 ilmeği birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Bunu birinci ilmek kabul ediyoruz. İlk düz ilmeğimiz. Sonra devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmeğimi örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalınca bir gizli artış da burada yapıyorum. Ve son ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. İkinci kez ajur çalışmamın, dörtlü ajurumun ikincisini yaptım ve sağda ve solda birer ilmek kolumu arttırmış oldum. Şimdi arka sırayı da yine beraber örelim. Ters örgülerle beraber 1, artırma yaptığım ilmeğim 2, sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tam 24 tane ters ilmek örüyorum. Bakın sıradaki ilmeklerim 2 düz ilmek. Hemen bu 2 düzümü örüyorum. 1, 2. Ardından yılan güle dolandı çalışmam var. İpi kendime aldım. İlk ilmeği ters ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği, biri dolama, diğeri ters olan ilmeğimi ters olarak ikisini birlikte ördüm. Ardından 1, 2 ilmek düzüm var. 1, 2 düz ördüm. İpi kendime aldım. Sonra 1, dolama yapmış olduğum ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, artış yaptığım ilmeğim 13,
ve sıradaki ilmekle 14 ilmek ters örerek sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar, kurulumu yaptık ve 2 tane dörtlü ajurun ikisini örmüş olduk. Şimdi bunu önce 4'e tamamlayalım. Sonra ikinci kurulumu tekrar göstereceğim ki yeleği ören arkadaşlar zaten şu kurulum onlar için yeterli. Kol artışları ve kesim çalışmalarını sadece merak ediyorlar ama yine de ben göstermek istedim. Böyle ayrıntılı kurulum görün istedim. Şimdi 2 kez daha aynı çalışmayı yapalım. Yani şu ilk dörtlü ajuru bitirelim. İkincinin kurulumunu tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın ilk dörtlü ajur çalışmamın 1 2 3 4'ünü tamamladım. Şimdi ikinci kurulumu tekrar göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek düz ördüm. Hemen 2 ters ilmeğin olduğu yerdeyim. Bir dolama yaptım ikinci kurulum için ve bu 2 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bir düz, bir dola, sıradaki 2 ilmeği, dolama yaptığım ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Ardından 1 2 ilmek ters ve sırada 2 düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeğimin yönünü değiştirerek ikisini birlikte örerek kestim. Bunu bir kabul ediyorum. Sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 düz ilmekle beraber sıramı tamamlamış oluyorum. Evet, ikinci ajur çalışmasına başlamış olduk. Bunu da şimdi 4'e tamamlayalım. Sonra aynı şekilde 3. dörtlü ajurumuzu da yapalım. Ondan sonra diğer tarafta ajur çalışmamızı uygulamaya başlayacağız. Ajur çalışmamızı uyguladığımız yerde de kesmeye başlayacağız. Tıpkı yeleğin aynısı, değişen hiçbir şey yok. Bu şekilde örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kolumuz için 3 kez daha artış yapacağız. Hemen yerlerini söyleyeyim. Şimdi bir tane burada arttırdık. Ondan sonra ikinci artışımı sıra sayısı vereyim, en kolayı. 2 4 6 8 10. 10 sıra arayla arkadaşlar. 10 sıra örüyoruz. Bir kez arttırıyoruz. Sonra tekrar 10 sıra örüyoruz. Bir kez arttırıyoruz. Sonra tekrar 10 sıra örüyoruz. Bir kez daha arttırıyoruz. Toplamda 1 2 3 4 kez arttırmış oluyoruz. Yani 8 ilmek arttırmış oluyoruz. 43 ilmekle başladığımız örgümüz artırmalarımızla beraber 51 ilmek oluyor. Bakın, genişliğimiz de bu olmuş oluyor. Bu şekilde örelim. Nereye kadar onu da söyleyeyim. Sağ ve sol ajurlar olarak 1 2 çalışma yapıyoruz. Tekrar diğer tarafta, yani 3. kez tekrar ettiğimiz sırada kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Şuraya kadar bir örelim. Yani buradaki dörtlü ajuru bitirelim. Buradaki dörtlü ajurları bitirelim. Tekrar diğer tarafa başladığımızda artık kesimleri yapacağız ve hemen bitireceğiz. Bu kadar kolay. Şimdi kesim yerine kadar örelim. Sonra yine kesimlerle devam edelim. Evet arkadaşlar, model çalışmamı uygulayarak ördüm. Örerken de ilk artırmadan sonra 10 sıra arayla artırmalara devam ettim. Toplam 51 ilmeğim olana kadar artırdım.
Ve şu anda kol altı kesimine kadar örmüş oldum. Artık kol altı kesimine başlayacağız. Kaç santim ördüm hemen söyleyeyim. Tam 22 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Neredeyiz hemen onu da söyleyeyim. Sağ tarafta ajur çalışmalarına başladım. Dörtlü ajurumun birini yaptım. İkincisine başladım. Bakın buradan bir tane ajur yaptım. Dörtlü ajurun ilkini yaptım. Şimdi dörtlü ajurun ikincisini yaparken ilk kesimimizi yapacağız. 3 2 1 diye keseceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 2. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 3. 3 tane kestik sağ taraftan. Şimdi devam ediyoruz. Sayı da söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane düz ilmek ördükten sonra bir doladım, bir düz ördüm, ardından bir iki ilmek ters, bir ilmek düz, bir dola, sırada doladığım ve yanındaki ilmeğim var, yılan güle dolandı kısmının ajurlu yeri, onun ikisini birlikte düz olarak ördüm. Ardından bir iki ilmek ters ve düz ilmeklere geldim. İlk iki düz ilmeğimi yönlerini değiştirerek birlikte ördüm. Bunu bir kabul ediyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalıyor. Bunu şişime boş olarak alıyorum. Arka sıraya dönüyoruz. Şimdi bu taraftan da kesme yapacağız. Bu boş aldığım ilmeği yine boş olarak alıyorum. Sıradaki ilmeği boş olarak alıyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. İkinci kez kesmiş oluyorum. Sıradaki ilmeği ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 3 ilmekte buradan kesmiş oldum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Düz sırada tekrar kesim yapacağız. Şu arka sırayı da örerek anlatayım isterseniz. Şimdi ters ilmeklerimi sayıp söyleyeceğim. Kesim yaptıktan sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tam 20 ilmeğim kalmış oldu ters olarak. Ardından 1 2 ilmek düz, bir ilmek ters, bir dola, yanda dolama yapmış olduğum ilmek ve onun yanındaki ilmeği, ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Ardından 1 2 ilmek düz ve tekrar ters olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ilmek ters, son bir ilmeğim kaldı. 18. ilmeği de şişime boş olarak aldım. Şimdi ikinci kez kesim yapacağız.
3 ilmek kesmiştik. Şimdi 2 ilmek keseceğiz. Boş almış olduğum ilmeği yine boş alıyorum. Yanındaki ilmeği boş alıyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 1. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2. 2 tane kestik. Şimdi diğer tarafta da 2 tane keseceğiz. Artık örnek çalışmasını göstermiyorum. Burayı örüp tamamlayalım. Evet, sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi şişime boş alıyorum. Ne yaptık? 3 ilmek bir kestik. Şimdi 2 ilmek de buradan bir keseceğiz. 3 bir kesmiştik. 2'yi de tekrar buradan keseceğiz. Her iki tarafta 5'er ilmek kesmiş olacağız. Şişime boş aldığım ilmeği tekrar boş alıyorum. Yandaki ilmeği, sıradaki ilmeği boş alıyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 1. Sıradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2. Ne yapmış olduk? Sağda ve solda bakın 3 2 3 2, yani toplamda sağdan ve soldan 5'er ilmek, ilmeğimiz 51 ilmekti. Sağdan soldan 5 5 10 ilmek, ne oldu? 41 ilmeğimiz kaldı. Şimdi devam edelim, sırayı tamamlayalım. Bundan sonra bir bir keserek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örnek çalışmamızı uygulayarak örgümüzü örelim. Evet, sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi yine örmeden şişime boş alıyorum. Örgümün düz tarafındayım. Artık bir ilmek keseceğim. Boş aldığım ilmeği yine şişime boş aldım. Sıradaki ilmeği şişime boş aldım. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Bir ilmek kesmiş oldum burada. Devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim. Yine son ilmeği şişime boş aldım. Geriye dönüyorum. Buradan da bir ilmek keseceğim. İlk ilmeği boş aldım. Sıradaki ilmeği boş aldım. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Ne oldu? 3 2 1 olarak kesim yapmış olduk. Şimdi bundan sonra arkadaşlar hep bu şekilde birer ilmek eksilterek kol oyuntumuzu çalışacağız. Hemen göstereyim. Bakın. 3 2 1 1 1 1 1 1 1 olarak ilerliyoruz. Bu şekilde kesimlere devam ediyoruz. Bir miktar daha bu şekilde örelim. Sonra şu kısmı tekrar sizlere göstereceğim ve kol çalışmamızı bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, her sırada birer ilmek keserek örmeye devam ettim. Bakın, model çalışmamız böyle ilerledi. Şu sol tarafta ilk dörtlü ajurumu yaptım. İkinci dörtlü ajurumun üçüncüsünü tamamladığımda sıram böyle devam ediyor. Şimdi en son şuradaki 2 ilmeği birlikte kesmiştik. Artık kesecek 2 ilmeğimiz yok. Burada aklınız karışmasın diye özellikle burayı göstermek istedim. Değişen hiçbir şey yok. Yine son ilmeği boş aldım. Sıradaki ilmeği boş aldım. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir kesme yaptım. Sırada 2 ters ilmeğim var. Bu 2 ters ilmeğimi şöyle birlikte örerek kestim. Yani buradaki düz ilmekler yerine buradaki 2 ters ilmeği birlikte örerek kesmiş oldum. Ardından bir düz, bir dolama yapmış olduğum alt sıradaki ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Ardından 1 2 ilmek ters, 1 2 3 ilmek düz, bir dola, ikinci dörtlü ajurumun dördüncüsünü yapıyorum. 1 2 3 düz ördüm ve
son ilmeği boş aldım. Artık bundan sonrasını birlikte örelim. Bitiyor çünkü. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği boş aldım. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim, kestim. 1, 2, dolama yaptığım ilmek 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. 1, 2 ilmek düz, 1 ters, 1 dola, alttaki dolama yapmış olduğum ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Ardından bir düz, son bir ilmeğim var, onu da şişime boş olarak aldım. Geriye dönüyorum. Kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz kaldı. Hemen şuradan kontrol edeyim kaç ilmek bırakmışım. 2 sıra daha örüp bitiriyoruz. Evet. Şimdi 14 ilmeğim kaldı. Bu sırayı da yine ilk ilmeği boşalıyorum. Sıradaki ilmeği boşalıyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir düz, bir dola, sıradaki 2 ilmeği birlikte düz olarak ör. 1, 2 ters. Artık üçüncü kez dörtlü ajur çalışması yapmıyoruz. Bitiyor. O yüzden düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ve son ilmeğimi şişime boş olarak aldım. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi boş aldım. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim ve bir kesme yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. 1, 2 ilmek düz. Bir ters, bir dola. Şu 2 ilmeği birlikte ör ve son ilmeği de boş olarak şişime aldım. Şimdi arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. Artık kesiyoruz ve bitiriyoruz. Şu son boş almış olduğum ilmeği yine boş olarak aldım. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim, bir kestim. Dolama yapmış olduğum ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sırada bir ters ilmeğim var. Artık hep düz örüp kesiyoruz. İkinci tersimi düz ördüm, kestim. Sırayla var olan ilmeklerin tamamını örüp kesiyorum. Sıra sonunda 2 düz ilmeğim kaldı. Bu 2 düz ilmeği de şöyle soldan sağa doğru birlikte ördüm ve arkadaki ilmeği de üzerinden geçirdim. Evet, kol kesimimizi yaptık ve bitirdik. Şu son ilmeği bir kez daha ördüm. Şimdi kolumu dikebilmek için de arkadaşlar ipimi şöyle yarım metre kadar uzun bırakarak kestim. Evet, kol çalışmamız bitti. Bu kolumuzun sağ tarafıydı. Şimdi diğer sol tarafını öreceğiz. Nasıl kurulum yaptığımı sadece söyleyeceğim. Gerisini siz yapacaksınız. Yine 43 ilmekle beraber örgümüze başlıyoruz. 3,5 numara şişimizle birlikte ve toplam 2, 4, 5 diş haroşa boyunca örgümüzü örüyoruz. Şişimizi değiştiriyoruz. Yarım numara büyük şişle beraber model kurulumuna başlıyoruz. Modelimizi kurarken arkadaşlar burada ne yapmıştık? 11 düzle beraber şu görmüş olduğunuz ajur çalışmasını yapmıştık. Burada onu yapmıyoruz. Burada 23 ilmek düz örüyoruz. 24. ve 25. ilmeğimizi soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyoruz. Ardından 2 ilmek ters, bir düz, bir dola, 2 ilmeği birlikte düz ör, 2 ters,
bir dola ajur çalışmamızı burada yapıyoruz ve ondan sonra 11 ilmek düz örgü olarak örüyoruz. Kurulumu böyle yapıyoruz. Evet, bir kez daha arkadaşlar ne yaptığımı dikkatlice dinleyin. Örnek kurulumuna başlarken 23 ilmek düz örüyoruz. Bakın 23 ilmek buraya kadar düz örüyorum. Ondan sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte düz olarak örüp kesiyoruz ve model çalışmamız başlıyor. 2 ters, 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği birlikte ör, 2 ters ve 1 dola çalışmasını yaptıktan sonra sıra sonunda 11 tane düz ilmeğimiz kalıyor. 11 düz ilmekle beraber sıramızı tamamlıyoruz. Sonrasında da yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şu artırmaları yapmayı unutmayın. Yine artırma yapacağız 4 kez ve bizim 43 ilmeğimiz 51 ilmek olacak arkadaşlar. 3 tane dörtlü ajur çalışması bir tarafta, sonra 3 tane dörtlü ajur çalışması diğer tarafta. Üçüncü kez ajur çalışmalarını yaparken şu ikinci dörtlü ajurun ikinci ajurunu yaparken ilk kol kesimine başlıyoruz. 3 2 1 1 1 1 1 şeklinde devam edip her iki tarafta model çalışmamızı yine uygulayarak kolumuzu bitiriyoruz. Şimdi şu işlemelerimizi yapalım. İşlemeler yapıldıktan sonra kol dikişine devam edeceğiz. İşleme videom yine var. Aynı şekilde bakarak önce işleyelim. Ondan sonra kol dikişiyle hırkamızı tamamlamış olalım. Arkadaşlar, kollarımdaki işlemeleri yaptım ve bitirdim. Kolumun bir tanesini de gördüğünüz gibi diktim. Bakın. Şöyle kameramı biraz daha yükseltirsem. Şöyle sağ kolumu çalıştım. Şimdi sol kolu beraber çalışacağız. Kesimi yaptıktan sonra ipimizi biraz uzun bırakmıştık. Şimdi bu ipimi iğneme geçirdim. Geliyoruz şimdi. Tam şu omuz birleştirme yapmış olduğumuz yer ve kolumuzun üst kısmı. Bakın. Bu en son kesmiş olduğumuz ilmeklerimizin olduğu kısmı tam bu omuz dikişinin ortasına ortalıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Tam bu şekilde böyle tutuyorum. Ve dikmeye başlayacağım. Tam kenar kısmından bu şekilde her iki kenarı karşılıklı tutarak dikiyorum. Geliyorum. Tekrar. Evet, düz kısmı diktim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Geliyorum. Tam şu kenar dikişimin olduğu yere ilk kolun kesim yapmış olduğumuz kısmını şöyle tutuyorum. Ve bu şekilde karşılıklı birleştirerek dikmeye başlıyorum. Hemen dikelim. Tam kenar kısmından hep aynı sırayı hiza alarak her iki tarafı birleştirerek dikiyorum. Bakın
Devamlı kontrol ediyorum. Kontrollü bir şekilde dikerek tam kol altının olduğu yere kadar, yani şuraya kadar, şöyle bakın, bu şekilde dikiyorum. Şuraya kadar bir dikelim. Evet, tam orta dikişin olduğu yere kadar kolumu dikiyorum. Bakın, orta dikişimin olduğu yer ve kol kısmı. Şimdi burada bir kez daha şöyle sabitleyeyim. Bir kenarımız bitti. Şimdi ne yapıyorum? Geliyorum. Kolumun diğer kısmı arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Düz kısımlar içeride, ters kısımlar dışarıda olacak şekilde. Şu diğer ucu getiriyorum yine ortaya. Bakın. Önce şöyle karşılıklı bir birleştiriyorum. Ardından dikmeye devam ediyorum. Bakın, birleşti. Şimdi yine orta omuza kadar şöyle ayarlayarak dikmeye devam ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Bakın. Bu şekilde ilk başlangıç yerimize kadar bu şekilde dikelim. Evet, bitirmek üzereyim. Burayı yine beraber dikelim. Bakın. Evet, başlangıç yerime geldim artık. Dikişimi burada bitiriyorum. Şöyle birkaç kez iğnemi dikiş yaptığım kısımdan geçirerek ipimi yürüttüm ve fazla olan ipi kestim. Ne yaptık? Omuzumuzu diktik. Şimdi hemen çevirelim. Bir bakalım omuzumuza. Bakın arkadaşlar, ne kadar düzgün bir çalışma yapmış olduk. Şimdi şu kol kısmımızdan dikiş yapacağız. Hemen iğnemizi, ipimizi geçirelim yine. Evet, şayet başlangıç ipiniz kısaysa arkadaşlar, önce tığımızla bu başlangıç ipimizi bir kere örgümüzün içerisinden yürütüp şöyle temizleyelim. Benim ipim kısaydı, o yüzden böyle yaptım. Şimdi yeni bir iple beraber dikişe başlıyorum. Yine şu kenar kısmından yürüterek ipimi aşağıya doğru alıyorum. Ve ardından örgümüzün düz tarafından dikişe başlayacağız. Önce karşılıklı hiza alarak birleştiriyoruz. Ardından haroşa dişlerinden karşılıklı hiza alacağız ve dikmeye başlayacağız. Şimdi birleştirdim. Bakın, geliyorum haroşa dişinin bir tarafından bir diğer tarafından batıp birleştiriyorum. Sıradaki haroşa dişlerine aynı şekilde, sıradakine aynı şekilde, sıradakine aynı şekilde. Evet, haroşalı kısmı birleştirdik. Şimdi düz örgümüzü birleştireceğiz. Geliyoruz sırayla bir sağdan bir soldan aynı ilmeği hiza alarak. Bakın, bir sağdan
bir soldan. Artırma yaptığınızda hiza aldığınız ilmek içeriye kayacak. O yüzden hemen bir önceki ilmeğe arkadaşlar tekrar batırıyoruz. Yani örgümüzün başındaki ve sonundaki ilmekleri hiza alarak dikiyoruz. Şimdi tekrar göstereceğim. Bir artırma yerimiz daha var. Bakın burada artırma yerimiz var. Şimdi göstereceğim. Hemen bir ilmek içeriye doğru kaydıracağım. Bakın şurada bir artırma ilmeğim var. Daha önce buraya batmıştım. Şimdi kaydırıyorum hemen yan tarafa. Aynı şeyi bu tarafta da yapıyorum. Her iki tarafta artırma olduğu için. Ve böyle dikmeye devam ediyorum. Şu kol altımıza kadar çalışalım. Kol altımızı kapatarak hırkamızı bitirelim. Evet, kol altına yaklaştım. Şimdi burayı beraber tamamlayalım ve bitirelim. Karşılıklı ilmekleri hiza alarak dikmeye devam ediyorum. Ta ki kol altına ulaşana kadar. Evet. Kol altına kadar geldim. Şimdi arkadaşlar şu iğnemi içeriye gönderiyorum. Ve burada düğümleyerek sabitleyeceğim. Artık kol dikişimiz bitmiş olacak. Fazla olan ipimi şöyle birkaç kez iğnemle yürüttüm ve keserek bitirdim. Evet. Bakın ne kadar güzel olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar baktığımızda her iki kola birbirinin simetrisi şekilde çalıştığımız için bakın görüyor musunuz? Şimdi kameramı uzaklaştıracağım, ayarlayacağım. Göreceksiniz. Bu simetri çalışmamız sayesinde çok düzgün bir kol görüntüsü de elde etmiş olduk. Hep örnek düzgün bir şekilde dağılmış oldu. Şimdi kameramı bir düzelteyim, görelim. Evet, biraz büyük bir çalışma olduğu için ekrana sığdırmakta zorlanıyorum. Anlatmak istediğim şey şuydu arkadaşlar. Bakın, kolu birbirinin simetrisi çalıştığımız için çiçekli, ajurlu kısımlar hep kolumuzun şöyle ön tarafına baktı. Yani bunu çocuğumuz giydiğinde çok düzgün, çok simetrik bir çalışma olmuş oldu. Kol dikişimiz çok güzel. Kol evimiz çok güzel. Bu kol çalışmasını başka modellerde de uygulayabilirsiniz. Yani kol takma kol çalışmasını başka modellerde de uygulayabilirsiniz. Şöyle arka kısmı da yine örnekli, hatta şöyle çevirirsem bakın kolların arka kısmında yine çok düzgün olmuş oldu. Güzel bir hırka çalışması olduğunu düşünüyorum. Yelekle beraber güzel bir kombin olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi son olarak kol uzunluğumu da size söyleyeyim. Şöyle tuttuğumda kol altından itibaren ölçtüğümüzde 22 santim uzunluğumuz var. Omuzdan itibaren ölçtüğümde de arkadaşlar
34 santim uzunluğumuz var. Uzun güzel bir takma kol çalışmış olduk. Bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenirsiniz. Yelekle beraber güzel bir kombin yaparsınız. Kız çocukları için çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.